İçebiliyorsak sebebi Holstein. Süt, tüm tarım severlere, doğa severlere, dünya severlere, bilim severlere, çoluğa çocuğa, torunu tombala olan teyzeme, nineme, dayıma, enişteme hepiniz hoş geldiniz. Böyle son videolarda yavaş yavaş konsept değişiyor. Ben mi YouTube'a alışıyorum, YouTube mu bana alışıyor tam bilmiyorum. Ama bugün uzun zamandır yapmak isteyip yapamadığım bir videoya geldik en sonunda. İçtiğimiz sütlerin kaynağına, Holstein'a. Hepimiz biliyoruz bu siyah parçalı desenli inekleri. Peki bu ineklerin hikayesi nedir? Neden süt üretiminde böyle bir rağbet var bu ineklere? Bu şöhretin nedeni nedir? İşte bu soruların cevabını bulacağız. Başlıyoruz. Milattan önce 1. yüzyıl. Barbar istilalarından sıkılan Büyük Roma, bu işe dur deme vaktinin geldiğini anlar. Roma lejyonları kuzeye doğru ilerler. Buradaki Cermen halklarını yurtlarından daha kuzeye iterler. İşte bu Cermen kabilelerinden birisi var ki, bu videodaki anlatacağımız birçok şeyi onlara borçluyuz. Batavlar. Bu kabile Roma zulmünden kaçarak kuzeye doğru ilerler. Yanlarında kedi, köpek, evcil hayvanlarını da götürürler. Tamamıyla siyah olduğu düşünülen sığırları da yanlarındadır. Bugün Hollanda sınırları içerisinde yaşamış Frisilerin sınırlarına kadar gelirler. İşte ne olduysa burada oldu. Frizler Batı Cermen kabilelerinden aslında denizci bir kabiledir. Ancak at ve sığır yetiştiriciliği de yaparlar. Frizlerin beyaz sığırlarıyla Batavların siyah sığırları melezlenir. İşte ortaya siyah parçalı formasıyla Holstein Friesian sığırları çıkar. Uluslararası literatürde bu sığırlara Holstein Friesian sığırları denmektedir. Ancak bugün küresel süt piyasasında aranan oyuncu olmasının nedeni 1852 yılında Winthrop Shennery isimli bu abimiz tarafından olmuştur. Massachusetts'te hayvan yetiştiriciliği yapan Winthrop, Hollandalı bir denizcinin gemisinde taze süt için Holstein yetiştirdiğini görür. Bu olaydan fazlasıyla etkilenen Winthrop, Avrupa'dan Holstein sığırları ithal etmeye başlar. 1903 yılına gelindiğinde ülkede o kadar fazla Holstein olmuştur ki artık her üreticide bulunan Holstein sığırından dolayı üreticiler toplanıp Holstein birliğini kurarlar. Bu sığıra bu kadar çok talep olmasının nedeni Amerika'nın artan nüfusuna bağlı süt üretiminin yetememesidir. Amerika'da besilik daha ön plandadır ve böylesine yüksek süt verimine sahip bir ineği tüm üreticiler elinde tutmak ve çoğaltmak isterler. Holstein Birliği'nin kurulması ve dünya savaşlarında Amerika tarımının etkilenmemesinden dolayı Amerika dünyanın en büyük Holstein üreticisi konumuna gelir. Bugün tüm dünyadaki sağmal ineklerin 3'ünün Holstein veya Holstein melezi olduğu düşünülüyor. Yani videonun başında söylediğim gibi içebiliyorsak gerçekten sebebi Holstein. Dünyada süt üretim rekoru kıran her bir inek Holstein. Brezilya'da 3 Ağustos 2019 günü kırılan bir günde tam 127,5 kilogram süt veren Marilia isimli inek bir Holstein melezi. Pek benzemese de sahibi 8'de 5'inin Holstein olduğunu söylüyor. Bir yıldaki süt verim rekoru ise Amerikalı Waldo adlı inekte. Bir yıl içerisinde tam tamına 35 ton süt vermiş. Ülkemize gelecek olursak Dünya Savaşlarından 13 yıl sonra kendisi Hollandalı, ismi Alman ama Amerikalı. Şimdi Türkiye'ye geldi. Ne diyelim biz buna? Hoş geldin Siyah Alaca. Bence Siyah Alaca ismi çok yerinde bir isimdir. Burada Türk Dil Kurumu'nu kutluyorum. Çünkü İngilizce'de sadece bölge isimleriyle isimlendirilen sığırları bizler görünüm ve şekillerine göre isimlendirerek bu topraklara kazandırmışız. Peki aynı başarıyı Yeşil Sağlar'ın yıldız ismi Siyah Alaca ile süt üretiminde başarabildik mi? Bu soruya cevap vermek oldukça zor. Süt üretimindeki aksaklıkların bildiğim birkaç nedenini sayacak olursam, ülkemizdeki üreticiler uzun yıllar boyunca sığır kayıtlarını tutmamıştır. Örneğin Amerika kıtasında 1870 yılında kayıtlara geçen ilk ineğin ne kadar süt verdiğini bilebiliyoruz. Bir laktasyon döneminde 5772 litre. Ancak ülkemizdeki üreticilerin ellerindeki sığırların 2-3 nesil öncesine bile gidebilmek neredeyse imkansız.
İşte bu bilinmezlik bilimsel yöntemler ile melezleme çalışmalarını yapmayı bizler için güçleştiriyor. Üretici gözünde angarya olan bu kayıt sistemleri aslında gıda üretiminde geleceğimizin teminatı. Bir sığırın ne zaman ne aşısı olduğu, soy ağacı, süt verimi, canlı ağırlığı, laktasyon gibi verileri kullanarak nokta atışı üretim çalışmaları yapabilirsiniz. Az önce bahsettiğim Waldo adlı ineğin annesi de bölgesel bir rekortmendi. Sahibi soy ağacını buna göre dizayn ettiği için dünyanın en fazla süt veren ineğine sahip. Biz en büyük 10. süt üreticisi konumundaki ülkeyiz. 1-2 yıl içerisinde toplam günlük süt pazarının 1 trilyon dolar olması beklenmekte. Tarımın keşfedildiği, ilk ineklerin evcilleştirildiği bu topraklarda neden böyle gerideyiz? Bizden daha fazla süt üretimi yapan Yeni Zelanda sadece 5 milyon nüfusa sahip ve yüz ölçümü Türkiye'nin 1/3'ü. Şimdi bu soruya sizlerin cevap vermesini istiyorum. Neden daha fazlasını yapmayalım? Sizlerin gördüğü problem nedir? Lütfen bu sorunun cevabını aşağıya yorum olarak bırakın. Çünkü bu videoyu hem süt üreticileri hem de süt tüketicileri izlemekte. Ben iki tarafında ne düşündüğünü gerçekten merak ediyorum. Bakalım nasıl yanıtlar gelecek. Peki geldik videomuzun en özel kısmına. Başlangıçta bu videoyu yapmaya pek sıcak bakmıyordum. Çünkü YouTube'da fazlasıyla Holstein videosu mevcut. Ancak şunu fark ettim. Her videoda Holstein'ın pozitif yönlerinden, yararlarından, güzelliklerinden, olumlu taraflarından bahsedilmekte. Ancak hiç kimse Holstein'ın öbür yüzünden bahsetmiyor. Öbür yüzünden dediysem biraz abartmış gibi oldum, pardon. Yani madalyonun diğer yüzünden. Çünkü tüm dünyadaki süt üretiminde 3'ünde Holstein kullanılıyor. %100'ünde değil. Neden %100 değil? O %25'lik kısımda ne var? Niye %100 değil bu Holstein? İşte ben bu videoda bundan bahsedeceğim. Neden %100 olarak Holstein'lar her çiftlikte yerini almıyor? Holstein ineklerinin süt verimi ne kadar yüksek olursa olsun diğer sığırların süt içerikleriyle kıyaslandığı zaman aslında vasat bir süt. Süt üretim tesislerinde genelde Holstein sütlerini Jersey ve Simmental sütleriyle desteklemeye çalışırlar. Aslında bunun nedeni Holstein sütlerine Jersey ve Simmental sütleri karıştırılarak daha yüksek randımana sahip total bir süt üretmek. Bunu hemen hemen her süt üretim çiftliğinde görebilirsiniz. Çünkü Holstein günlük süt üretimlerini yukarı çekerken çiftlikte bulunan diğer sığır ırklarının sütü de bu üretilen fazla sütün kalitesini yükseğe çıkartmış olur. Bunun yanında Holstein'lar inbreeding yani akraba içi üreme ile çoğalmaktadır. Inbreeding sonucunda kalıtsal hastalıkların yeni jenerasyonlarda görülme olasılığı çoğalmaktadır. Nedir mesela bu hastalıklar? Örnek vermem gerekirse kalıtsal çinko emilim zorluğu, kemiklerde şekil bozuklukları, eklem problemleri gibi Holstein'lara özgü kalıtsal hastalıklar dikkat edilmezse her yeni jenerasyonda çoğalmakta. Yine bunu önlemenin en etkili yolu soy ağacının etkin kullanılması. Bu ağaç üzerinden inbreeding sonucunda doğacak hastalıkları en aza indirebiliriz. Ancak not almayıp istatistikleri umursamazsak sonraki jenerasyonlar Allah'a emanet. Çok soğuk ve çok sıcak ortam toleransının süt veremine yansıması. Bunlar hep stres altında Holstein'lardan düşük verim elde etme nedenidir. Bizim bahsettiğimiz rekor kıran Holstein'lar pamuklara sarılıp her şeyin dört dörtlük olduğu ortamda bunları başarabilirler. Zaten gerekli özen gösterilmezse ortalamanın da altında bir süt verimi olacaktır. Bu videonun teması da bu oldu galiba. Doğru yönetim. Siz Holstein'lara bakarsanız Holstein'lar da size bakar. Ben bir ziraat mühendisi olarak bu ülkenin tarım potansiyelinin çok yüksek olduğuna eminim. Yani 10.000 yıldır insanlığı besleyen topraklarda yaşıyoruz. Tarım bu topraklarda doğdu. İnsanlık tarımı bu topraklarda öğrendi. Bugün keyfimizce tüketip umursamadan dünyayı kirletiyoruz. Aslında başımıza gelenlerin başlangıç noktası da bu. Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak çok basit bence. İnsana saygı, hayvana saygı, doğaya saygı. Bunun dışında hiçbir şeye ihtiyacımız yok bizim. İnşallah daha güzel yarınlar görmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ben sosyolog.